Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kenarı zincir motifli suplama yapımını anlatacağım. Kanalımdaki yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Evet, suplamın yapımına başlıyorum şimdi. Bunun için makrome, pamuklu makrome kullandım. Ben Mako yarnından alıyorum. İsterseniz polyester makrome, polyester ribon da kullanabilirsiniz. Tığım ipime göre ve kendi elime göre, ipim orta kalınlıkta olduğu için tığım 4 milim. İsterseniz siz eliniz sıkıysa 4,5'la da örebilirsiniz veya eliniz gevşekse 3,5'la da örebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinize bağlı, ipinize bağlı, tığ numaralı. Evet, suplamın yapımına sihirli halka yaparak başlıyorum. Elime ipimi 2 kez doladım. Tığımı ipimin altından geçirdim ve bu şekilde sıkıladım. Ve bir tane zincir çekeceğim. Sihirli halkamın etrafına 12 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sihirli halkamı ipini buradan çekip bunu şu delik, mümkün olduğunca sıkı bir şekilde kapatacağız bu deliği. Açık kalmaması için. Evet, şimdi bunu sıkıca kapattık. Bir tane zincir çekmiştim. Onun şu tepe kısmına batarak sıramı birleştireceğim. İpimi de tığımın üstüne alıyorum ki arkadan onu bu şekilde yedirerek herhangi bir şekilde belli olmayacaktır. Kaydırma yöntemiyle bakın ipimizi tığımızdan kaydırdık. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bir üst sıraya geçmek için 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi tığıma bir kez doladım. Hemen zincir çektiğimin dibine batıyorum. Yine aynı şekilde arkadaki ipimi de tığımın üzerine alıp bu şekilde arkada gizleyeceğim. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 kere de çıkıyoruz yani. Şimdi bu sıramızı bütün boşluklara ikişer defa batıyoruz. Yani buraya 12 tane sık iğne yaptık. Buraya da 24 tane ikili trabzan olacak şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Ben bu suplamızı yaparken yine bir sık iğne, ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan olarak devam ettim. Siz isterseniz tamamen ikili trabzan, yani tamamını ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Ben sık iğne ve ikili trabzan tekniğini daha çok beğeniyorum. Yani bir sık iğne, bir ikili trabzan tekniğini daha çok beğendiğim için suplamda genelde bu modeli kullanıyorum. 24 tane yaparak sıramızın sonuna geldim. Ben burada birleştirme kısmında açıklık olmaması adına hemen zincir çektiğimin sağ taraftaki boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapacağım ve şu kısmı tamamen kapatmak adına şuraya da bir tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi ipimi yine birleştireceğim. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde sıkı bir şekilde burayı birleştirdim. Şimdi bir sıraya geçmek için bir tane zincir çekiyorum ve hemen tığımın yanındaki boşluğa batarak bu sırayı sık iğne olarak tamamlayacağım. Sık iğne yaptığım kısımlarda arttırma yapmıyorum. İpimi boşluklara birer tane olacak şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonundaki sık iğnemi de, yani boşluğa 2 tane sık iğne olacak şekilde tamamlayıp birleştirmemi yapıyorum yine kaydırma yöntemiyle. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 2 tane zincir çekiyorum.
Ve hemen zincirimin yanındaki boşluğa ikili trabzan yapacağım. Bu sırada arttırma yapacağız. Bir tek bir çift olarak sıramızdaki arttırmaları yapacağım. Şimdi burayı çift olarak kabul ediyorum zincirde olduğu için. Şimdi buraya tek olarak batacağım ve bu sıraya çift olarak batacağım. Bir tek bir çift olarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, burada bir tek bir çift olarak ikili trabzan yapmıştık. Ben onun üstüne sık iğnelerde nasılsa arttırma yapmıyoruz diye ben bu sık iğne kısmını tamamladım. Son sırada çift batıyoruz. Birleştirme kısmı gelmeden önce şuraya çift olarak battım ve birleştirmemi yaptım. Tekrardan bir üst sıraya geçmek için 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapacağım için. Hemen yanındaki boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bunu çift olarak sayarsak buraya tek olarak başlayacağım. Yani aslında bir çift bir tek. Çift tek olarak yine bu boşlukları da bu şekilde tamamlayacağız. Yani bu sıraya da bu şekilde batacağız. Ve sıra sonuna kadar bu işlemi tamamlayacağız. İkili trabzan sıramızı da tamamladım. Son batma kısmına geldiğimde bir tek bir çift olduğunda çift oldu ve son kısma da yine çift olarak batacağım. Burayı tek bırakırsam bakın şu şekilde ayrık kalacaktır. Yani birleştirsem bile şöyle ayrık olacağı için o kısmın gözükmemesini istiyorum ve o yüzden son 2 sıraya çift çift batmış olacağım. Ve birleştirmemi yapıyorum kaydırma yöntemiyle. Bir üst sıraya geçmek için bir zincir çekiyorum ve bu sırayı da sık iğne yöntemiyle tamamlıyorum. Sık iğne sıramı da tamamladım bu şekilde. Son sıramı yine çift battım ve sıkı bir şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ve şu kısım bu şekilde gevşek kaldığında mümkün olduğunca sıkı yapmaya çalışın ki şu birleştirme kısımları belli olmasın. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 2 tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki boşluğa batarak bu sırayı da 2 tek bir çift olarak tamamlayacağım. Şimdi çift dedik. Tek, tek ve çift. Bu şekilde buraya tekrar batacağım ve 2 tek bir çift olarak bu sırayı da tamamlayacağız. Bu kısım hafiften böyle bombeli olabilir. Şimdi bu sırada arttırma yapacağımız zaman burası düzelecek. Evet arkadaşlar, ben şu kısmı anlatmıştım size 2 tek bir çift olarak. Bakın, daha sonra sık iğne yaptım her sıraya tek batarak. Daha sonra tekrardan 2 tek bir çift olarak bu şekilde bir üst sırayı daha tamamladım ve sık iğne yaptım son sırayı. Şimdi size kenar kaydırma yöntemiyle yapmış olduğum sırayı anlatacağım. Bunun sayılarını size tekrardan söyleyeyim. İlk başta sık iğne yaptım. Daha sonra 12 tane sık iğne yaptım. 24 tane ikili trabzan yapmıştım. Daha sonra sık iğne, bir tek bir çift, sık iğne, yine bir tek bir çift, sık iğne, 2 tek bir çift, sık iğne, 2 tek bir çift ve sık iğne olarak bu sırayı bu şekilde tamamladım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan olarak tamamlamış oldum. Son sıramı da sık iğne yaptım ve birleştirdim. Şu kısımların daha düz durması için ve böyle kıvrılmaması için kaydırma yöntemiyle şöyle iz yapacağım. Şimdi ipimiz tığımızda herhangi bir şekilde üzerine almadan şu kısmı, yani sık iğne battığımız kısımları batırıyoruz ve kaydırma yöntemiyle, yani birleştirme kısmında yaptığımızı bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Yani batıyoruz, bu şekilde kaydırıyoruz tığımızı ipimizden, herhangi bir şekilde dolamıyoruz, battık ve kaydırdık. Bu şekilde iz sürme
de denilebilir. Bu sıramızı bu şekilde tamamladığımızda herhangi bir şekilde kıvrılma olmayacak. Evet, kaydırma yöntemiyle tamamlamış olduğum bu sırayı sonunu anlatacağım size. Şimdi son sırayı da bu şekilde kaydırıyorum ve ipimi biraz gevşek bıraktım. Şu başlamış olduğum şu kısmı tığımı alttan geçirerek gevşek bırakmış olduğum ipimi tığıma geçirip arka kısmı alıyorum ipimi. Bu şekilde arkaya aldım. Bakın ipim arkada. Şuradan sıktım ve bir tane zincir çekiyorum. Sıkılaştırmak adına burayı. Bakın birleştirme kısmı hiçbir şekilde belli olmadı. Şimdi zincirli kısımlara geliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim ve şu tepe kısımlarını, yani şu ön kısmıyla şu anda bir şey yapmayacağız. Öne herhangi bir şekilde belli olmayacak. O yüzden bu kaydırma işlemini yaptım. Hani belli olmasın diye. Şu kısımları şu kısımlardan yapacağız. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye sık iğne yapacağız. 1, 2, şunu saymadım. 1, 2, üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 1, 2 tane atlayarak üçüncüye sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda bitiş kısmını tekrardan anlatacağım. Zincir çekerek yapmış olduğum bu sıranın sonunda tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. Birleştirme kısmına geliyorum. Şurada başlamış olduğum kısmın tek olduğu için bunu sıkılaştırmak adına bu şekilde yaparsam açık kalacaktır, böyle ayrılacaktır. Onu görüntüsünü istemiyorum. Arkadan sık iğne yaptıklarımın birisinin tepesinden bu şekilde 2 tane oluyor. Tığıma geçirdim. Bunu bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çekmiştim. 5 tane zincirimin 2'şer tane kaydırarak bir üst sıraya geçişini sağlayacağım. 1, 2. Şimdi üst sıraya geçtim ve bir tane sık iğne yaparak bu kısmımı da bu şekilde tamamlayacağım. Şu zincirlerimin çift olması gerekiyor. Yani çifter 2, 4, 6 diye hani gitmesi gerekiyor. Benimki 34 tane oldu bu sırada. Şu altta vermiş olduğum sırayla yaparsanız eğer 34 tane olması gerekiyor. Onu da en üst sırayı yaparken göreceksiniz. Şimdi üst sırada bir üst sıraya geçtiğimizde 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Yani bu sırada da yine 5 tane zincir çekip şu yapmış olduğumuz zincirlerin orta boşluğuna batıyorum ben. Bu şekilde duruşu daha hoşuma gidiyor benim. 1, 2, 3, 4, 5. Siz isterseniz şu kısımlarına da batıp yapabilirsiniz. Zincirlerin orta kısımlarına da batıp yapabilirsiniz. Ama ben bu kısımlarda boşluklara batıp çıkıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Sıra sonuna kadar 5 zincir sık iğne olarak bu şekilde sıramı tamamlayacağım. 5 zincir çekerek yapmış olduğum ikinci sıranın sonuna geldim. Yine 5 zincir çektim ve şu sık iğne yapmış olduğum kısmın yanına, yani şu tepe kısmının hemen yanına kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemi yaptım ve bir üst sıraya geçmek için yine 5 zincirden ikisini bu şekilde kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya geçişini yapıyorum. 2 kaydırdım, 2 tane kaydırdım ve ipimi zincirimin altından geçirerek sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıramızı 6 zincir çekerek devam ettireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde yine şu boşluklara
Bakın bu şekilde tuttuğum zaman zaten tepe kısmına gelmiş oluyoruz. Ve bunları da bu şekilde tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekip şu zincirimin boşluğuna batıyorum ve sık iğne yaparak bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Sık iğnemizi yaparak son sıramıza geçiyoruz. Son sırada şu kısımları 5 tane zincir çekeceğim. Şu trabzan yaptıklarımı 7 zincir çekeceğim. O yüzden şimdi 5 zincir çekerek bu sırama başlıyorum. 3, 4, 5. Şimdi boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum. Buraya da 7 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu sırayı 5 zincir, 7 zincir. 5 zincir, 7 zincir olarak tamamlamamız gerekiyor. Bu zincirleri karıştırmayın. Yani zaten büyüklü küçüklü olarak anlaşılır ama sıra sonuna kadar bu sıralama devam edecek. Sıra sonunda yine anlatımını yapacağım. Sıramızın sonuna geldim. 5 ile başlamıştık. 7 ile bitiriyoruz. Ki şu sayılarımız eşit olsun. Şimdi birleştirme kısmına geliyorum. Yine sık iğnemizin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştirmemizi yapıyoruz. Yine burada da 5 tane zincir çektiğim için 2 tane zincirimizden kaydırma yapacağım. Bu şekilde kaydırıyorum bir üst sıraya geçmek için. Bu son bitiş kısmımız olacak. Buraya da sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapmış olduğumuz kısmından sonra 7 tane çekmiş olduğumuz zincire 10 tane 3 kere de çıkacağımız trabzanı yapacağız. Şimdi bir tane yaptım. Tekrar gösteriyorum. Tığıma ipime bir kere doluyorum ve 7 tane çekmiş olduğum zincirin boşluğuna batarak çıkartıyorum. 3 tane tığımın üstünde ip olmuş oldu. 1 çıkışını yaptım. 2 3 3 kere de çıkıyorum ve 10 tane olacak şekilde bu 7 zincir çekmiş olduğum kısımları tamamlayacağım. İki, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 3 kere de çıkmış olduğum trabzanları tamamladım. 10 tane yapmış olduğumuz ve 3 kere de çıkmış olduğumuz trabzanlardan sonra 5 tane zincir çekmiş olduğumuz kısma geliyoruz ve ortadaki boşluğa yani 3. zincirimize batıyoruz ve sık iğne yaparak çıkıyoruz. Şimdi tekrardan 7 zincir çekmiş olduğumuz kısma geldik. Burayı da yine 10 tane 3 kere de çıkmış olduğumuz çıkacak olduğumuz trabzanları yapıyoruz. 10 tane yapmış olduğumuz ve 3 kere de çıkmış olduğumuz trabzanların bitirdim ben. Birleştirme kısmına geliyorum. Şurada sık iğne yapmıştım. Burada kaydırma yöntemiyle buraya sabitliyorum. Şimdi son sırayı da şurada yapmış olduğum kaydırma yöntemiyle yapacağım. Çünkü bakın kenarları hafiften böyle kıvrık durmaya başladı ve şu kaydırma tekniğini uygulayarak bu sırayı da bakın bu şekilde tamamlayacağım. Tığıma batıyorum, çıkartıyorum ve tığımdan kaydırıyorum. Herhangi bir şekilde ipi tığıma dolamıyorum. Buradan tığıma ipimi alıp buradan kaydırıyorum. Bu işlemi de bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Ben sıplamın bitiş kısmına geldim. Size son kaydırma kısmında göstereceğim. Daha sonra ipimi keserek arka kısmı almayı anlatacağım. Şimdi buradan kaydırdım ve ipimi tığıma şu şekilde uzattım
daha ince bir tığ yardımıyla şu arka kısmından, şu kısımdan ipimizi, tığımızı alıp arkaya geçiriyoruz. Ve şuraya da bir tane zincir çekip sıkılaştırıyoruz. Bitiş kısmımız bu şekilde, belli olmuyor. Şimdi bu ipimizi keseceğiz. Makas yardımıyla şu ipimizi keselim ve bu şekilde ipimizi şu ara kısımlarından kaydırarak ipimizi kestik ve arka kısımdan bu şekilde daha ince bir tığ yardımıyla bunu şu kısımlardan bu şekilde geçirerek ipimizi gizliyoruz. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Şöyle, hatta ben içinde de bırakıyorum. Bu şekilde suplamızın yapımı tamamlandı. Bu kısımlarını, evet, suplamızın bitmiş hali bu şekilde olacak. Benim verdiğim ölçülere göre yaparsanız suplanızın ölçüsü 34-35 santim civarında olacaktır. İdeal bir supla boyutudur. Tabak koyduğunuzda kenar kısımları gözükecektir. Bu boy için toplamda 6 adet supla için 4 bobin ip yeterli olur. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bana yönelteceğiniz soruları yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Oradan sizlere cevabını vereceğim. Yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim.